Evet arkadaşlar, bakar mısınız? Muhteşem, çok faydalı, şifalı biberiye. Biberiyeyi mutlaka evde ekelim. Her evde bulunsun bu bitki. Çünkü gerçekten çok faydalıdır. Bizim sağlığımıza da, güzelliğimize de, zayıflamak için de muhteşem faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Benim arkadaşımın evinde, bahçesinde biberiyesi var. Ben de bugün onu ziyarete geldim ve bu biberiyeleri topluyorum. Sizlerle muhteşem tarifleri paylaşacağım arkadaşlar. Gerçekten Allah'ımın bizim için doğada yarattığı muhteşem otlar, bitkiler, her şey var zaten. Sadece kullanmasını, nasıl yapılacağını, nasıl uygulanacağını tariflerde izleyip görünüz arkadaşlar. Bakar mısınız? Topladım geldim biberiyeleri. Biberiye gerçekten muhteşem bir faydalı bitkidir arkadaşlar. Bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Biberiyenin faydaları şunlardır. B6 vitamini var. Folat, tiamin, çinko, sodyum, potasyum, bakır, magnezyum, manganez, demir, fosfor, kalsiyum gibi birçok faydalı vitaminleri içerir bizim biberiyeler. Evet, her evde bulunması gereken bir bitkidir. Mutlaka ve mutlaka biberiyeyi evimizde ekelim. Zaten ekilmesi de, biberiyenin bakımı da çok basittir. Normal her yerdeki toprakta büyüyebilen bir bitkidir. Sadece suyundan eksik etmeyiniz arkadaşlar. Evet, kürümüze başlıyoruz. Muhteşem varislere karşı çok güzel bir kür yapıyorum arkadaşlar sizlere. Biberiyelerimizi tabii ki de önceden duruluyoruz. Ondan sonra kurutuyoruz. Kuru olması gerekiyor. Şimdi alıyorum ben. Yaklaşık şöyle bir 10 dal biberiye alalım. Ve biberiyelerimizi bu sefer şöyle sadece yapraklarını alıyoruz. Şöyle ters sıyırdığımızda yapraklar kolaylıkla ayrılıyor sapından. Biberiyelerimizi bir cam kavanoza yerleştiriyoruz. Bu arada biberiye gerçekten kokusu da çok güzeldir. Biberiyenin yemeklerde mutlaka kullanalım, salatalarda mutlaka kullanalım. Çok ama çok faydalı bir bitkidir arkadaşlar. Evet, yerleştirdim şöyle bir cam kavanoza. Ve arkadaşlar, bu bizim en sevdiğimiz şifalı bitki defne yaprağı. Kurutulmuş defne yaprağından alıyoruz yaklaşık 10 yaprak ve alıp baharat öğütücümüzde öğütüp ufak ufak hale getiriyoruz arkadaşlar. Baharat öğütücünüz yoksa da şöyle parçalayarak da tabii ki de ekleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle ufak ufak parçalarız, ekleriz. Böyle de olur. Ben öğütücüden öğütmeyi tercih ediyorum. Evet, öğüttüğümüz defne yapraklarımızı da kavanoza aktaralım. Ve tam tamına 200 mililitre arkadaşlar sızma zeytinyağı ekliyorum.
Bu kürü gerçekten kullanınız, muhteşem sonuçlar alırsınız. Varisli damarlar için muhteşem bir çözümdür. Evde kendiniz doğal bitkilerden bu şekilde faydalı yağ hazırlayıp uygulayabilirsiniz arkadaşlar ve muhteşem bir şekilde varislere, eklem ağrılarına çok faydalıdır. Aynı zamanda da yüksek derecede antioksidan ve antibakteriyel bir yağ olacaktır. Bir tencereyi alıyoruz. Tenceremize ufak bir küçük havlu yerleştiriyoruz. Kavanozumuzu yerleştiriyoruz. Tenceremize kavanozun yarısına kadar gelecek kadar su dökelim arkadaşlar. Ve şimdi biz bunu kısık ateşte kaynatmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar, tenceremizi ocağa koyalım ve suyunu yarım saat çok kısık ateşte kaynatalım arkadaşlar. Suyu kaynayacak, yağ da ısınacak ve bu ısıyla biberiye ile defne yaprağının özü yağa karışacak ve muhteşem bir yağ alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yağımızı yarım saat güzelce ısıttık. Şimdi alıyoruz. Öncelikle bir güzel şekilde karıştıralım. Zeytinyağıyla, defne yaprağıyla biberiye güzel bir şekilde karışsın. Kavanozun kapağını kapatalım ve arkadaşlar yağımızı tam özünü çıkara hazırlamak için havluya saralım. Karanlık ortam yaratalım ve bu kavanozumuzu, bu yağımızı bu şekilde 10 gün daha karanlık ortamda, mutfak dolabında, serin yerde bekletelim arkadaşlar. 10 gün sonra hazır olacaktır. Beklerken her gün açalım havluyu ve yağımızı alıp bu şekilde karıştırıp ondan sonra tekrar şöyle kapağını açıp kapatıp tekrar havluya sarıp yağımızı bu şekilde bekletip hazırlayalım. Gerçekten muhteşem bir yağdır. Çok ama çok faydalıdır arkadaşlar. Bunu bu şekilde yapınız ve varizli damarlara veda ediniz arkadaşlar. Şimdi de gelelim kullanımına. Şimdi 10 gün tuttuktan sonra karanlık serin ortamda yağımızı alıyoruz ve kullanmasına geçiyoruz. Tabii ki de yağımızı bir süzgeç yardımıyla süzüp alacağız ve sadece sıvı yağ oluşacak arkadaşlar. O oluşan sıvı yağı süzüp aldıktan sonra yine karanlık ortamda serin mutfak dolabında bekletebiliriz, saklayabiliriz arkadaşlar. Raf ömrü 1 seneye kadar saklayabiliriz bu yağımızı ve kullanırken de arkadaşlar alalım yağımızdan kemik eklemlerine sürelim, uygulayalım. Yağ zaten çok hafiflenmiş bir yağ olacaktır ve hemen sinip gidecektir. Kemik eklemlerine, diz ağrılarına çok iyi gelir. Ayaklarımıza, omuzlarımıza, dirseklerimize, bütün eklemlere uygulayalım ve aynı zamanda da arkadaşlar varis oluşan yerlere, varisli damarlara da bu yağı uygulayalım. Bir günde bir defa olarak. Bu arada yağın kokusu muhteşem bir koku oldu. Defne yaprağı da güzel kokusunu veriyor ve biberiye de muhteşem bir kokusu var. Yatıştırıcı, sakinleştirici bir yağdır. Evet arkadaşlar, bir günde bir defa akşamları uygulayalım bu yağımızı. Cildinizin onarılıp yenilendiğini de fark edersiniz. Hem cilde iyi gelir, hem varisli damarlara da iyi gelir, hem kemik eklemlerin ağrılarına da iyi gelir. Gerçekten muhteşem bir yağ olacaktır. Evet, kullanmasında ne kadar kullanacağımız derseniz
İstediğiniz kadar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ta varisler, eklemler iyileşene kadar, ağrılar geçene kadar, zaten birinci haftada bile fark edersiniz varislerin iyileşmeye başladığında. Damarların duvarlarını güçlendirir bu yağ ve eklem kireçlenmesine de iyi gelir. Eklemlerin çalışmasına, iyi çalışmasına yardımcı olur. Gerçekten muhteşem bir yağdır. Evinizde bulundurun böyle bir şifalı yağ ve hep kullanın arkadaşlar. Evet, sorularınızı yine yorumlarda yazabilirsiniz. Sizlerle yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakınız. Bay bay arkadaşlar.